Her insanın finansal yolculuğunda bir şeylerin değiştiği bir an vardır. Bir gün yatırım hesabınıza bakıyorsunuz ve neredeyse hiç ilerleme kaydetmediğinizi görüyorsunuz. Sonra bir sabah uyanıyorsunuz ve kazandığınız para, bazı insanların yaptıkları işten kazandığı paradan daha fazla para kazanmaya başlamış oluyor. Bu sihir değil, bu matematik. Finansal yatırımda bu sıçramaların yaşandığı 3 spesifik eşik var ve bu eşikleri geçtikten sonra paranız bir anda bambaşka bir hızla büyümeye başlıyor. Benim adım Andaç ve ciddi miktarda zamanımı bileşik faiz düşünerek ve insanların neden maaştan maaşa yaşamaktan kurtulamadıklarını merak ederek geçiriyorum. Eğer birikimlerinizin geldiği gibi gittiğini izlemekten bıktıysanız ve net varlığınızın maaş alarak kazandığınız paradan fazla olduğu anı gerçekten anlamak istiyorsanız, abone olmayı unutmayın. Bu video size finansal tünelin sonundaki ışığı nihayet gösterirse, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdi bu 3 oyun değiştirici dönüm noktasına dalmadan önce size bir şey sorayım. Servet biriktirmeyi düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Belki takım elbiseli bir adamın karmaşık işlemler yaptığını hayal ediyorsunuzdur. Ama sizi şaşırtabilecek bir şey var. Gerçekten önemli servetler biriktiren insanlar, en çok para kazananlar ya da en büyük riskleri alanlar değiller. Onlar, kulağa neredeyse gerçek olamayacak kadar basit gelen bir şeyi anlayan insanlardır. Net varlığınız düz bir çizgide büyümez. Bir dağdan aşağı yuvarlanan kartopu gibi büyür, yavaş başlar. Ama bir noktadan sonra durdurulamaz bir güce dönüşür. Ve o dağda kartopunun o kadar fazla ivme kazandığı 3 spesifik nokta vardır ki her şey tam olarak orada değişir. İlk dönüm noktası 100 bin lirada gerçekleşir. İkincisi 650 bin lira civarında. Ve parayla olan ilişkinizi tamamen dönüştüren üçüncü eşik ise 1 milyon lirada gerçekleşir. Ama bu sayılarla ilgili büyüleyici olan şey şu: çoğu insan 100 bin liraya ulaşmanın milyoner olma yolunun %10'u anlamına geldiğini düşünüyor. Tamamen yanılıyorlar. Ve bu yanlış anlama pek çok insanın gerçek sihri görmeden pes etmesinin nedenidir. Size ayda 1500 lira yatırım yapmanın ne anlama geldiğini göstereyim. Yatırımlarınızın yıllık ortalama %7 getiri sağladığını varsayarsak, ki bu Türkiye'deki endeks fonları için oldukça makul bir rakam. Bu şartlar altında ilk 100 bin liranıza ulaşmak yaklaşık 4,5 ila 5 yıl sürüyor. 5 yıl kulağa uzun gelebilir ama düşünün, 5 yıl önce bugünkü kişi miydiniz? Zaman, para biriktirseniz de, biriktirmeseniz de geçiyor. İlk yıllarda hesabınızda biriken paranın büyük kısmı doğrudan sizden geliyor. İlk 100 bin liranın yaklaşık 85 ile 90 bin lirası aylık katkılarınızdan, kısmı ise yatırım getirilerinden oluşuyor. Fena değil ama hayatınızı bir gecede değiştirecek bir rakam da değil. İşte çoğu insanın hata yaptığı yer tam olarak burası. Bu rakamlara bakıp sürecin çok yavaş olduğunu düşünüyorlar. Aslında yolculuğun en zor kısmını tamamlamış durumdalar. Temeli inşa ettiler. Buradan sonra işler değişmeye başlıyor. Bir sonraki kilometre taşı 200 bin lira. Ve işte çoğu insanın aklını başından alan kısım burası. Oraya ulaşmak ilk 100 bine kıyasla çok daha kısa sürüyor. Yaklaşık 3 ile 4 yıl. Tekrar edeyim, sıfırdan 100 bine ulaşmak yaklaşık 5 yıl aldı. Ama ikiye katlamak çok daha az zaman gerektirdi. Toplamda 8 ile 9 yıl civarında 200 bin liraya ulaşıyorsunuz. Ve matematik artık yavaş yavaş sizin lehinize dönmeye başlıyor. Bu noktada 200 bin liranın yaklaşık yarısı hala sizin katkılarınızdan geliyor. Ama artık geri kalan kısmı yatırım getirileri oluşturuyor. Paranız sessizce arka planda çalışıyor. Getiri üstüne getiri kazanıyor. Ve bu kazançlar artık gerçekten hissedilir hale geliyor. Zaman ilerledikçe 300-400 bin lira seviyelerine geliyorsunuz. Bu noktada artık bakiyenin önemli bir kısmı bileşik büyümeden kaynaklanıyor. Yıllık yatırım getiriniz 10 binlerce lirayı buluyor. İlk 100 bine ulaşmanın ne kadar sürdüğünü hatırlayın. Şimdi o rakamın büyük bir kısmını her yıl parmağınızı bile kıpırdatmadan kazanıyorsunuz. Bu sürecin güzel yanı, keşiş gibi yaşamanızı gerektirmemesi. Ayda 1500 lira ayırmaktan bahsediyoruz ki bu çoğu insan için isteğe bağlı harcamalarda biraz daha bilinçli olmaktan başka bir şey değil. Bu, hayattaki zevklerden kendinizi mahrum bırakmakla ilgili değil. Zamanla gerçekten olağanüstü bir şeye dönüşen küçük, tutarlı seçimler yapmakla ilgili. Portföyünüz 600 bin lira civarına yaklaştığında bu bizi ikinci büyük dönüm noktamıza getiriyor. 650 bin lira.
Bu eşik neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Türkiye'de ortalama bir hane yılda yaklaşık 200 bin lira kazanıyor. Bunu bir işverene zamanınızı satarak, trafikle, ofis politikalarıyla ve patronların talepleriyle uğraşarak elde ediyorsunuz. Ama 650 bin liranız düzgün yatırılmışsa sadece %8'lik bir getiri oranıyla yılda yaklaşık 50 bin lira pasif gelir elde ediyorsunuz. Bu tek başına geçiminizi sağlamaya yetmez belki ama finansal durumunuzu önemli ölçüde değiştirebilecek ciddi bir gelir. İsterseniz işinize gitmeye devam edip maaşınızı servet birikiminizi hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Pastanızı hem yiyip hem de büyütüyorsunuz. Bu noktada çoğu insan finansal olarak biraz daha rahat nefes almaya başlıyor. Finansal yıkım korkusu tamamen kaybolmuyor ama yılda 40 ile 50 bin lira pasif gelir elde edebileceğinizi fark ettiğinizde önemli ölçüde küçülüyor. İşinizi kaybetmek bir felaket değil, sadece bir rahatsızlık haline geliyor. Ama bu seviyede olan başka bir şey daha var. Riskle olan tüm ilişkiniz değişiyor. Belki hep kendi işinizi kurmak istemişsinizdir ama sabit maaşınızdan vazgeçmekten korkmuşsunuzdur. Yatırımlarınız temel masraflarınızın önemli bir kısmını karşıladığında o girişimci sıçramayı yapabilirsiniz. Ya da belki seyahat etmek istiyorsunuz. Paranız sizin için çalışırken hayallerinizi efsanevi emeklilik çağına ertelemiyorsunuz. İşte gerçek zenginlik böyle görünür. Gösterişle ya da başkalarını etkilemekle hiçbir ilgisi yoktur. Seçeneklere sahip olmakla ilgilidir. Size hizmet etmeyen şeylere hayır, hizmet edenlere evet diyebilmekle ilgilidir. Şimdi size o sihirli 7 haneli eşiği geçtiğinizde ne olacağını anlatayım. Çünkü işler burada gerçekten akıl almaz hale geliyor. Ayda 1500 lira ile %7 getiriyle yaklaşık 27 ile 30 yıl sonra 10 milyon lira hedefine ulaştığınızda beyninizde bir şeyler değişiyor. Her şeyden önce muazzam bir rahatlama hissediyorsunuz. Sonunda o kadar yıl evden yemek götürüp kullanılmış araba kullanmanın karşılığını aldım diye düşünüyorsunuz. Kendinizi zengin hissetmeyeceksiniz belki. Enflasyon 1 milyon lirayı eskiden yarım milyon neyi temsil ediyorsa ona daha yakın hissettiriyor. Ama kendinizi doğrulanmış hissedeceksiniz. Servet biriktirmenin sadece vakıf fonu bebekleri ya da kripto parasıyla şans eseri zengin olanlar için olmadığını anladınız. Normal bir maaşlı çalışan olarak sistemi disiplinle takip ederseniz gerçekten işe yaradığını kanıtladınız. İlk milyonunuz size devasa bir psikolojik kilit açılımı sağlıyor. Çoğu düzgün yatırılmışsa her yerde fırsatlar görmeye başlıyorsunuz. Belki her zaman startuplara melek yatırımcı olmak istemişsinizdir ama hiç sermayeniz olmamıştır. Şimdi var. Finansal felaket korkusu tamamen kaybolmuyor ama yönetilebilir seviyelere iniyor. Ve işte burada milyoner kalanlarla multimilyoner olanları ayıran şey devreye giriyor. Bazı insanlar 7 haneye ulaştıktan sonra rahatlar ve oradan itibaren durgunlaşır. İmkansız olduğunu düşündükleri şeyi başardıkları için oraya getiren disiplinden vazgeçerler. Büyük hata. Servet birikimini daha derin düzeyde anlayan insanlar ilk milyonunuza ulaşmanın üniversiteden mezun olmak gibi olduğunu fark ederler. Büyük bir başarı ama aynı zamanda mümkün olanların sadece başlangıcı. Bu noktadan sonra matematik tamamen sizin lehinize çalışıyor. Portföyünüzün 2'ye katlanması tarihsel olarak 7 ile 10 yıl alır. İşte karşınızda. Net varlığınızı yavaş bir sürünüşten durdurulamaz bir güce dönüştüren 3 dönüm noktası. Bileşik faizin nihayet uyanıp ağırlığını koyduğu 100 bin lira. Paranızın finansal güvenliğinizi değiştiren, önemli pasif gelir ürettiği 650 bin lira. Ve çoğu insanın oynandığını bile bilmediği finansal oyunu kazandığınızı anladığınız 1 milyon lira. Matematik yalan söylemez. Mikrodalga toplumumuzun tipik olarak takdir ettiğinden daha fazla sabır gerektirse de, bugün tutarlı bir şekilde yatırım yapmaya başlayın. Çünkü 30 yıl sonra ya kendinize teşekkür edeceksiniz ya da ne olabileceğini merak edeceksiniz.